sıfır. Cidden. Politik konuşmuyorum, sadece öğrendiklerimi aktarıyorum size. Ah, yine söyleyeceğim. Now is my friend from Turkey come to Hormuz Island. Buranın 6 dolar olması mümkün değil ya. You know everybody is too like that. You better to like this. İnanamıyorum, zaman ne kadar hızlı geçiyor ya. Resmen İran haritasının yarısını geçmiş bulunmaktayım. Ama şu anda İran'ın en güneyindeyim. Bandar Abbas'tayım ve hava inanılmaz sıcak. Şimdi burada ilk defa böyle sokakta bakla gördüm. Ben bunu çok severim. Böyle büyük baklayı haşlayıp sonra tuzla falan ya da tuzsuz bir şekilde yiyorum. Burada görünce şaşırdım. Aldım hemen. O sırada VPN'e bağlanmaya çalışıyorum. VPN bayağı sıkıntılı ya. Maalesef. Ama hava aşırı sıcak. Başka bir tane daha gezgin vlogger gördüm. Sahil tarafındayım zaten. Caddeyi size birazdan göstereceğim. Önce şunu bir yiyip bitireyim. Şu kalabalığa bakın. Şu anda saat burada 8. Ve sanırım iş çıkışı bütün insanlar evlerine gidiyorlar. Bayağı bir kalabalık. Ben şuradaki sokağa gideceğim. Şurası canlı görünüyor. Bu ne ya? Burası Hürmüzgan eyaletinde. İnsanların kültürleri kuzeyde gördüğümüz ya da İran'ın ortasında gördüğümüz kültürlerden baya farklı. Giyim kuşamlarına kadar. Ama benim İran'da en çok sevdiğim şeylerden biri de herkesin kültürünü yaşayabiliyor olması. Tek tip kıyafet yok. Her şehre gittiğinizde başka bir kıyafet, giyim, kuşam görüyorsunuz. Ve bunu yaşatabiliyor olmaları benim çok hoşuma gidiyor. O geçişi görebiliyorsunuz yani. Burada da kadınlar, çadır deniyor burada. Çadır değil ama çadırdan daha ince bir tülle böyle bütün vücutlarını kapatıyorlar. Hepsi el yapımı ve kadın kıyafetleri çok pahalıymış bu bölgede. Yapış yapış oldum. Burada böyle çok şey var. Alışveriş merkezi çok fazla var. Yani şu sokağın başında 2 tane vardı. Bu tarafa geldiğimde burada da var. Ve hepsi de bayağı büyük. Hürmüzgan ve Beluçistan taraflarında Sünni ağırlıklı bir toplum var. Kendimi bir anda İran'dan çıkıp da ne bileyim bir Pakistan'a girmiş falan gibi hissediyorum ya. İran kesinlikle gezmek için mükemmel bir ülke. Böyle bir pasaja girdim. Çok sıcaktı bu battaniyeler. Buranın kışı da sıcak. Şu an kuzeyde kışa girildi mesela. Sorry. Bunlar ne biliyor musunuz? Bunlar tütün. Bildiğimiz tütün. Tütünleri böyle burada satıyorlar, kurutulmuş hallerini. Abbas, bu da fırı renk. Afyon tüketimi de bayağı yüksek şehirlerdeyim. Özellikle Yezid'den sonra başladı. Yezid, Kerman, Dem ve aşağıya doğru artık ve güney doğuya doğru afyon kullanımı arttı. Hatta Kerman'ın afyonu meşhurmuş. Bir de burası İran'da hurma üretiminin yapıldığı şehir, en çok yapıldığı şehir. Ve bakın burada bir sürü çeşit hurma var. Selam. Check it out. 50,000 tomans. 50,000 tomans. This? 70,000. 70. 70,000 tomans. 80,000. Can you give me little? Little. Yes. Hmm? Yes. Taste, but
I want to pay. Just a little. Sizin bu çok şey ya. Ben bundan. This one. Which? This one. This. This one. Too much. Half. Okay. Enough. No. Enough. Okay. How much? Not yet. Ah no. Nothing. No tarif. No. No tarif. Ne kadar? Çık. Ha, müşteri. Saramadır. Olmaz ya böyle. Take it, please. No. Tamam. Teşekkür. Yolda Ya ne tatlı. Yemin ederim utanıyorum böyle olunca ya. Yani zaten çok azdı diye böyle yaptı. Yine de mahcup oluyor öyle. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Hello. How are you? Fine, how are you? I'm fine, thank you. Teşekkür. Aa, burası da bildiğimiz balık pazarı. Çevrede kötü bir koku yok bu arada. Yani pis bir koku yok. Balık kokusu var sadece. Direkt zaten okyanusun dibinde olduğumuz için burada da büyük büyük balıklar var. Aa. این ماهی 100 تومانی خواهر گلتن یه بار Bakın geleneksel kıyafetler bunlar. Bunlar kemerler. Böyle bellerine falan takıyorlar. Politik konuşmuyorum, sadece öğrendiklerimi aktarıyorum size. İran'da böyle siyasi anlaşmazlıkların, insanların en çok ayaklandıkları yerler bu taraflar. Özellikle Zahedan bölgesi, Zahedan şehri. Orada insanlar her hafta sokaklara çıkıp bayağı bildiğiniz polislerle çatışma halindeler. Bunun sebebini ben diğer İranlı arkadaşlarıma sordum. Neden sadece özellikle Hürmüzgan ya da Beluçistan taraflarında bu böyle diye. Halkın genelinin Sunni olması, hem devlet burayla çok fazla ilgilenmiyormuş, hem zaten dini uyuşmazlıklar olduğu için bayağı buradaki halk İran'da böyle en çok ayaklanmayı yapan, en çok hükümetle anlaşamayan, çatışan halk bu tarafta. Ve zaten İran'ın şimdiye kadar gördüğüm yerlerinden daha düşük şartlarda yaşadıkları belli insanların. Yani sokaklardan bile bunu anlayabiliyorum. Hükümetin burayla çok fazla ilgilenmediği söyleniyor. Tabii bu da ekonomik sorunlara yol açıyor. Ekonomi böyle olunca da insanlar sürekli ayaklanıyor. Şuraya bakın, kalabalığa. Kenefer. Kurma. No. Bakla. Bu arada bu videonun başı değil ha. Ben yine geldim. İkinci kez aldım baklayı. Yine geldim, aynı yere oturdum. Çünkü ilkini yerken dökmüştüm ve bunları temizleyemedim burada maalesef. Böyle kenara ittirdim, temizleyemedim. Burada hiçbir şey yok çünkü. Üstüme döktüm hep ve buralarım falan, her yerim ıslandı. Ben de o yüzden şalımı kullandım üstümü böyle kurulamak için. Çünkü sıcak bir de, yani kaynar su da döküldü. Onu temizledim. Sonra şalımı şöyle şuraya asmıştım. Ben artık yürürken o şal düşmüş. Şuralarda da çok polis falan var. O yüzden hani durduk yere böyle hani senin şalın nerede muhabbeti olmasın diye geldim. Siz böyle bakla yiyor musunuz? Şöyle büyük bakla. Bunda böyle eskiden fal bakarlardı.
Polis kornası bu. Polisin acelesi olmamasına rağmen. Benim de otelim bu sokakta. Apadana Otel. İyi bir otel, tatlı bir otel. One day later. Şu an gördüğünüz bu deniz Basra Körfezi. Hint Okyanusu'na, yani Arap Denizi'ne, daha sonra da Hint Okyanusu'na bağlanan bir okyanusun parçası. Ve yine söyleyeceğim, inanılmaz sıcak. Böyle bir şey olamaz ya, bakar mısınız? Buğdan, sıcaktan, nemden önümü göremiyorum ya, denizi göremiyoruz. Hıf. Şimdi ben Hürmüz Adası'na gideceğim. Hürmüz Adası için baya heyecanlıyım. Bilet aldım. Şimdi kalkacak, feribotla gideceğiz. Bilet $4. Hürmüz Adası baya farklı olacak bizim için. Bambaşka bir gezegen gibi hissettireceğine eminim. Rakam bulmaya çalışıyorum. Bulamıyorum. Saat 12.33'te aldığım yazıyor. Hey. Selam. Do you know this? Hormuz. Teşekkür. Okay. الان تو بیسیم ولا مکن. Selam. سلام. شهاب شهاب Okay. شهاب شهاب مجید صداتو خیلی بالا آمده. Burada insanlar Bandari konuşuyor bu arada. Farsça konuşmuyorlar. Farsçanın bir kolu ama Bandari. Bana şimdiden ada havaları gelmeye başladı bile. Hormuz? Okay. Neyse ki feribotun içerisinde böyle oturma alanı var. Dışarıda oturan insanlar da var çünkü çok fazla yer yok burada. Artık yani içeriye sığmayanlar dışarıda oturuyorlar ve aşırı sıcak hala. Yol 1,5 saat falan sürüyor. Bakın heyecanlıyım ya. Geldik ya. O kadar mutlu ve heyecanlıyım ki şu an, gerçekten sıcak umurumda değil. Aşırı güzel bir enerji aldım adadan. Girer girmez. Bayağı da insan. Biz bununla geldik, bu feribotla. Çok güzel görünüyor her yer. Bakın burada Hürmüz Adası'nda giyilen geleneksel kıyafetleri koymuşlar. No, thank you. Şunu da kadınlar gözlerine takıyorlar. Bunu adada göreceğiz. Şimdi ben daha yeni geldim. Önce biraz şöyle bir dolaşacağım. Bu arada çok küçük bir ada. Koylar var, tarihi yerler var ve hepsini görmek istiyorum. Bütün adayı böyle didik didik keşfetmek istiyorum. Çok küçük bir ada olduğu için bu kolay olacak gibi. Turistik olduğu için şu anda yabancı turist görmüyorum kendimden başka. Bütün herkes yerli turist. No taxi. Please, do you want something? No, thank you so much. Thank you. Can speak English if you want. Thank you so much. Okay, no need. İran çok güzel. İran'ın her yeri görülmeye değer. Bütün şehirleri, şimdiye kadar gittim, bütün şehirlerini gerçekten çok beğendim. Bütün kültürleri görmek güzel ama insan biraz da yani doğal güzellikleri özlüyor ya. Ya ben gerçekten deniz, sahil görmeyi özlemişim. Bu havayı özlemişim. Şöyle yürüyorum ben amaçsızca. Tam bir muzungu edasıyla. Bakın buranın da taksileri böyle. Herkes elime kart yapıştırıyor. Speak English. Bu detay önemli. Bu Hürmüz Adası evet küçük ama görülecek çok yeri var ve çok sıcak. O yüzden yürümek mümkün olmayabilir. Tur rehberleri var. Hürmüz'e gelirseniz bu adaya. Aha da burada numarası. Hello. Hi, how are you?
Kendimi Kenya Mombasa'ya gelmiş gibi hissediyorum şu anda. Bu yüzden ne yapıyoruz? İran'a karşı ön yargılarımızı kırıyoruz. Kuzeyine gidiyorsunuz. Kuzeyinde böyle yeşil bambaşka bir doğa var. Birazcık aşağıya iniyorsunuz. Yezd mesela, Yezd apayrı bir yerdi yani. Ters kültüre çok fazla hissettiren bir yerdi. Keza Kerman da aynı şekilde. Batıya gidiyorsunuz. Lur geleneğini görüyorsunuz. Güneybatıya gidiyorsunuz. Abadan'da farklı bir kültür, Irak sınırında. Şimdi en güneye geldim. Burada Bandari halkı, Bandari insanları. İran size birçok kültürü aynı ülkede görmenizi, yaşamanızı, başka ülkelere gitmişsiniz gibi hissettiren bir ülke aslında. Ankara kapital. Hello, how are you on video? Yes. Ready? Yeah, ready. It's on. Hello, how are you everybody? Now is my friend from Turkey come to Hormuz Island and then you want to go to see, she want to go to see all the island. Now first go to some place like a guest house, my guest house close to the beach. Okay. And then afterwards, Bindik. Bunlara bu arada tuktuk deniyor bunlara da. Hindistan'daki ya da Kenya'daki tuktukları biliyorsunuz ama bu farklı. Gerçekten yürümek bir hali zor. Özellikle bu çantalarla bu sıcakta saat 1.30'da yoruldum. O yüzden bugün değil de yarın böyle bir kamp alanı bakarım diye düşündüm kendime. Fiyatlar iyi. Bakın. Kunduz. Kunduz gördük yolda. Çok şaşırdım. Şurası direkt deniz. Bir ara sokağa girdik. Buradaymış guest house. It's passport. Buranın 6 dolar olması mümkün değil ya. Okay. So this house is one room here. Ha, burası salon. Burada bir oda var, yatak var. Okay. This is only for me, Only right? for you. Okay. And Yes. where do you live? Sorry? Where do you live? I'm with there. Huh? Another house. Another house. Okay. Yeah. So this is like It's bathroom for shower. okay, okay. Tuvalet orada, banyo burada. Burası böyle bir özel bir alan. Şurada kapısı kilidi falan var. Bir tek başıma olacağım. Adam da oturdu. Hello, everybody. Are you from Hormuz? Sorry? Are you from Hormuz? I'm born here. Okay. My name Ahmad Hormuzi. Sorry, close the door because the AC. Okay. No problem. Yes, my name Ahmad Hormuzi. I'm born here. Also, I'm tour guide here Okay. for maybe 9-10 years. Okay. What's your name? Ayşe. Aisha. Yeah. Aisha. Nice to meet you. Nice to meet you too. So, how are the tours? Like, for for example, tour? if I want to take tour tomorrow, But I don't know because how many hours? Because I depends. for the tour for 3 hours. You know, for 3 hours, $20. $20 for For 3 hours. 3 hours. Okay. If you want more pay for me. Oh, okay. But I think so you want more because you are blogger. Yeah. Yes. Where do you go in 3 hours? Salt mountain, eco camping in the house different color. Mm-hmm. You know they look like the Yes, eggs. yes, I know it. I saw. And then go to Salt Caves, Rainbow Valley, the Valley Statue, Red Beach, Silver Beach, colorful caves, Okay. and then Yellow River. And when you go there, do you wait there, right? and do then you- come back here. Okay, I know, but once we go there,
You are going to wait I'm for waiting the... for you. Okay. And then you to see here maybe 10, 20, 15 minutes and then come back and then it go to second place, again to second place. Ah, okay. For 10 million riyal. Hmm. Because to see sunset, the tour start there and then go to see it for to see sunset here. Okay. You know everybody's tour like that. You better do like this. Morning I think is not good for you. Morning maybe so cloudy and not good light. Turu yapmak için en uygun zaman öğleden sonrasıymış. Çünkü sabahları hem çok böyle bulutlu oluyormuş hava. Yani görüntü açısından iyi olmayabiliyormuş. Her yer çok güzel bir şekilde görünmeyebiliyormuş. Ve öğlen zaten gezemezsiniz bu sıcakta. En iyisi öğleden sonra akşam üzeri. No problem. Türümüz yazan herkes mutlaka burayı görmüştür. Laktask. 150. Dünyanın en mutlu insanıyım galiba. Bırakın İran'ı dünyada bile hissetmiyorsun.